Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 3. İlim nurani bir perdedir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allahu Teala'nın nurdan ve zulmetten 70 perdesi vardır. İnsanların kimileri bu zulmani perdelerle, kimileri ise nurani perdelerle perdelenmiştir. İlim ise nurani bir perdedir ve bazen kişiyi yoldan alıkor, hakka vasıl olmaya engel olur. Onun için büyüklerimiz, keşke kâle yekûlû, bilmeseydiniz evladım demişlerdir. Böyle kimselerin seyru sülûkü çok zordur. İhlassız ilim zararlıdır. Okumalı, ilim elde etmeli ama çok da tevazulu olmalı. Kibirden kaçınmalı. Bu mevzuyu daha güzel izah etmek için size Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden bir menkıbe nakledeceğim. Mevlana Halid Kuddise Sirruh, Çeşdi, Kadiri, Kubreviye tariketlerinden icazet almış, hafızı Kur'an, muhaddis, müfessir, fakih bir büyüğümüz. Zahiri ve batini ilimlerde bir zirve. Bu mıntıkaya Nakşi tarikini saçan o oldu. Ali Cenab idi, ahlaki hamide sahibiydi. Allah yolunda kınayıcının kınamasından korkmazdı. Kendisine halktan gelen ezalara katlanır, sabrederdi. Gönlü hak yolunda sabit, açık ve anlaşılır bir lisanla konuşan, tatlı dilli, hoş sohbet bir kimseydi. Ruhsatla amel etmezdi. Azimetle amel ederdi. Hastaları ziyaret ederdi. Dul ve yetimleri gözetirdi. Mevlana Halid'in Kuddise Sirruh öyle bir ilmi vardı ki, huşu kapan ırmak, hızla yağan yağmur, sahili bulunmayan bir deniz gibiydi. Ama bir türlü mutmain olamıyordu. Kendisine perde olan bu ilmin yerine ledunni bir ilme sahip olmak istiyordu. Bu da ancak bir mürşidi kamil sayesinde olurdu. Hindistan Cihanabad Dihle şehrinde Abdullah Dehlevi Hazretlerine gitti. Abdullah Dehlevi'nin Kuddise Sirruh dergahına girdi. Kendini tanıttı. Süleymaniye, Bağdat ve Şam alimlerinden Mevlana Halid dedi. Abdullah Dehlevi Kuddise Sirruh önce onu dergahın abdesthanelerinin temizliğine gönderdi. O pis taşları yıkasın, temizlesin dedi. Hazreti Halid Kuddise Sirruh hiç itiraz etmeden elde süpürge ve su kovası hizmete başladı. Bir gün yorgunluk anında nefsi onu zayıf bularak yüklendi. Ey Bağdat ve Şam diyarlarının büyük alimi Mevlana Halid! Deli mi, veli mi belli olmayan bir kişinin sözüyle kalkmış, dağlar diyarlar aşmış, aradığını bulamamışsın. Hani mürşidi kamil, durmadan sana pislik temizlettiriyorlar. Bu ledunni ilmi nerede? Seyr-i sülûkü nerede? Sahili olmayan bir umman gibi ilmi olan muhaddis, müfessir bir adama cahillerin kapısında pislikleri temizlettiriyorlar. Bu cahillerden ayrıl git. Halid-i Bağdadi Kuddise Sirruh hemen nefsine karşı gelir. Nefis, uzatma, gerekirse sakalımla temizlerim der ve işine ihlasla devam eder. Abdullah Dehlevi Kuddise Sirruh o esnada pencereden bakmaktadır. Halid'in elindeki süpürgeyi ve kovayı melekler taşıdığını görür. Onu çağırır ve şöyle söyler. Oğlum Halid, ilmin cihanı tutmuş, bilgin dünyaya kafi. Tek noksanın bunlardan kaynaklanan nefsinin gururu ve kibriydi. Onu ayaklar altına aldın. Artık işini melekler görür oldu. Bağlı olduğumuz efendilerimiz şeriat, tarikat ve marifetle hakikate erenlerdir. Sen de artık gidip bütün iklimleri irşat edebilirsin. İşte kardeşlerim, mürid olup murada ermedikçe vuslat gerçekleşmez. Büyüklenmekle, kibirlenmekle seyr-i sülük olmaz. Ancak tevazuyla vasıl ilallah olunur. Yok olacaksın da var olacaksın. Yok olmayınca var olunmaz. Cenab-ı Hak büyüklerimizin ruhaniyetini üzerimizden eksik buyurmasın.
bizleri alim ve muhlis kulları zümresine ilhak buyursun. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.